Tüp bebek tedavisini yapmamızın bir nedeni de genetik hastalıkları ayrıştırmaktır. Aileden gelen, kalıtsal olan genetik bir hastalığı olduğunu bilen çiftler bize tüp bebek için başvururlar. Oysa ki bu çiftler zaten gebe kalabiliyordur. Hatta daha öncesinde problemli bir çocuk doğurmuş da olabilirler. Ve çocuk doktoru kaybettiği çocuğu incelediğinde bunda bir genetik hastalık tespit edebilir. Ve onları tüp bebeğe yönlendirir. Biz tüp bebekte yapacağımız ilk şey öncelikle bu genetik hastalığın anne ya da baba kaynaklı olup olmadığını anlamamızdır. Kimi zaman anne ve baba tamamen normalken taşıyıcı durumda olabilirler. İki taşıyıcı bir araya geldiğinde %50 ihtimalle hasta bir çocuk doğacaktır. Bunu ayrıştırmak için aslında gebe kalıyor olsa da biz bu hastaya tüp bebek tedavisi yaparız. Çok sayıda yumurta elde etmemiz gerekir. Çünkü genetik hastalıkların bir kısmı çok sık görüldüğü için çok sayıda embriyo elde etmemiz ve bunlarda genetik ayıklama yapmamız gerekebilir. Yapılan genetik ayıklama annedeki ya da babadaki ya da her ikisinde taşıyıcı olduğu gen lokasyonunu taşıyıp taşımadığını anlamak üzeredir. Ve sağlıklı bebekleri ayrıştırarak bunların transferini ve böylelikle sağlıklı bir çocuğun dünyaya gelmesini sağlar. Burada genetik hastalıkları ikiye ayırmak gerekir. Bir tanesi kalıtsal dediğimiz gen hastalıkları. İkincisi kromozom hastalıkları. Kromozom hastalıkları ile ilgili durum ileri yaş annelerde herhangi bir problem yaşamamış olsa bile yapılabilir. Çünkü 40 yaş üzerinde bir kadının kromozom hastalıklı çocuk doğurma oranı normal popülasyona göre 13 ila 17 kat fazladır. Örneğin Down sendromu. Buna en iyi örnek Down sendromudur. Down sendromlu çocuklar genellikle ileri yaş annelerde meydana gelir. Tek gen hastalıkları ise yani kalıtsal olarak bir önceki nesilden anne ya da babanın veya her ikisinin taşıyıcı olarak taşıdığı genin bebek üzerinde ortaya çıkma olasılığı %25'tir. Ama bunu ayrıştırarak aslında bu genin bir sonraki nesile geçişini de bloke etmiş, engellemiş oluruz. Böylelikle birkaç nesil sonra belki de bu gen hastalığı tamamen o aileden temizlenmiş olacaktır. Biz başlangıçta bu hastayı çok titizlikle değerlendirmemiz gerekir. Çünkü hangi genetik tahlilin, hangi genetik ayıklamanın bu hasta üzerinde yapılacağını baştan genetik uzmanlarımızla konuşarak karar veririz. Sonrasında kimi hastalıklarda öncesinde bir setup yapılması gerekir. Nedir bu setup? Anne baba dayından veya onun da annesi ve babasından bir önceki nesile de giderek ya da varsa hasta çocuk, sağlıksız olan çocuktan kan alarak bunları analiz ederek hangi gende problem olduğunu bilmemiz gerekir. Çünkü bir insan yaklaşık 45.000 tane gen taşır ve bunun hangi gende problem olduğunu bilmemiz için çok ciddi bir adresleme ve doğru hedefe yönelik bir araştırma yapmak gerekebilir. Bu bazen 1,5 ay gibi bir zaman alabilir. Her şey hazır olduğunda genetik uzmanı bize haber verir ve artık tedaviye başlayabiliriz. Rutin bir tüp bebek tedavisinden pek de bir farkı yoktur. Yumurtalar toplandığında ve spermle birleştirildiğinde döllenme olayını takip ederiz ve laboratuvarda 5 günün sonunda artık blastokist dediğimiz 5. gün embriyoları hazır hale gelir. İşte bu aşamada biyopsi işlemi yapılır. Biyopsi işlemi yüzlerce hücreye sahip bir embriyodan genetik inceleme için 2, 3 bazen 4'e kadar hücre alınmasını sağlar. Alınan bu hücreler her bir embriyoya bir numara verilerek saklanır. Sonra bu hücreler genetik laboratuvarına gönderilir. Genetik laboratuvarı ilgili problemli geni bu embriyoları da arar. Buldukları hasta ve taşıyıcı olanları ayrıştırarak sağlıklı embriyoları bize rapor ederler. Bu şekilde anne adayımızın rahmine en sağlıklı embriyoyu transfer etmiş oluruz.